Paranormal Zahmet'ten herkese merhaba. Sevgili dostlar, videonun başlığından da anlayacağınız üzere bir uyku deneyi yapacağım. Bir minder serdim şuraya. Uyku cinlerini davet ederek, küçük bir işlem yaparak kendilerini davet ederek, özellikle uyku cinlerini, ki bu çok tehlikeli bir olaydır. Bu videoyu sizler için özellikle çekmek istedim. Çünkü bu sıkıntıyı yaşayan çok kıymetli dostlarımız var. Bunların birçoğu bilinçaltında oluşan şeylerdir. Ama %80-90 gerçek bu sıkıntıyı yaşayanlar var. Uyku sırasında karabasan dediğimiz ya da cinlerin insanın üzerine hissedilir bir şekilde cinin üzerine çöktüğünü yaşayan çok dostlarımız var. Onlar için ne yapılması gerekir? Nasıl korunur? Tek tek inşallah sizlere uygulamalı olarak göstereceğim ve tehlikeli bir iş yapacağım şimdi. Tehlikeli bir iştir bu. Ama sizler için değer arkadaşlar. Şimdi birçok yöntem var. Bunlardan çok az bilinen, çok az kişinin, çok eskilerden insanların bildiği bir şeydir. Yeni nesil pek bilmezler. Bir yazma bağlayacağım ağzıma. Çünkü ağızdan içeriye girir cinler uyku sırasında. İnsanın ağzından içeriye girir ve çok tehlikeli rüyalar gösterir. Ona sıkıntı verir, boğmaya çalışır. Bunlar hep yaşanılan şeyler. Nasıl korunur insan böyle şeylerden ve neler yapılması gerekir? İnşallah hep birlikte göreceğiz. Korunma dualarım üzerimde yok. Bilerek çıkardım. Rahat gelsinler, daha verimli bir video olsun diye. Üzerimde şu an korunma duası namına hiçbir şey yok. Vefk falan hiçbir şey yok. Evet dostlar. Uyumadan önce yapılması gereken en önemli şeylerden biri Ayetel Kürsi. Felak, Nas okuyarak uyuyan insan Allah'ın izniyle karabasan ya da cinlerden kesinlikle net bir şekilde korunur. Asla ve asla gelemezler. Geldi diyen varsa bu bir kabustur. Cinlerle alakası yoktur. Ama Ayetel Kürsi'yi ve Felak Nas'ı kesinlikle ezberleyin, okuyun derim. Şöyle bir yazmam var elimde. Ben çünkü tehlikeli bir iş yapacağım birazdan. Tehlikeli bir şey yapacağım. Ve bunu minimuma indirmek için ağızdan girip de büyük sıkıntı yaşatmasınlar diye ağzımı bağlayacağım. Bu şekilde. Ki daha ağır sıkıntılar yaşanmasın diye. Bu ortamı biliyorsunuz, birçok videoyu burada çektik. Ahmet, Hüseyin beraber burada anılarımız oldu, videolarımız var. Burası biraz beni duygulandırdı. Bazı videolarımızda dokunan cinler var, tokat atan cinler var. Videolarımızda görüyorsunuz, yorumlarda yazanlar var. Sizde korunma duaları olmasına rağmen nasıl gelip size dokunurlar diye. Bazen alaylı bir şekilde konuşanlar var. Bunu biz birçok kez açıkladık ve tekrar açıklamakta fayda görüyorum. Çünkü bilmeyenler bunu sürekli söylüyorlar. Nasıl size dokunurlar? Korunmuyor musunuz? Muskalarınız boynunuzda vefkler yok mu? Var elbette. Bazı toy cinler var. Genç cinler. Korunma duasının kişide olduğunu bilmeden yaklaşırlar ve büyük sıkıntı görürler. Bize o tokat atan cinler büyük bir ihtimalle ya yok oluyordur ya da ağır hasar görüyordur. Ki bu gerçekten böyledir. Tecrübeli olan yaşlı cinler var. Bunlar üzerinde, bir insanın üzerinde korunuyor mu korunmuyor mu bilirler. Bu da bu şekildedir. Yani bize videolarda sıkıntı yaşatan cinlerin birçoğu muhtemelen ağır hasar görüyordur.
Fazla başınızı ağrıtmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi uzanacağım. Biraz uyumaya çalışacağım. Ve küçük bir davet yapıp uyku cinlerini özellikle çağırıp ben uyurken bakalım bana nasıl bir zarar verecekler. Onu sizlerin görmesi için böyle bir şey yapacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çok başınızı ağrıtmadan ben şöyle başlayayım. Biraz heyecanlıyım ama sizler için değerli dostlar. Bu sıkıntıyı yaşayan çok dostumuz var, çok arkadaşımız var. İzleyen dostlarımızdan çoğu kişi bu sıkıntıyı yaşamıştır uyku sırasında gelen varlıkların yaşattığı ağırlığı, bazen musallata kadar giden sıkıntıları. Önce yaşayacağız ve onları nasıl geldikleri gibi kovabiliriz. Bunlardan biraz bahsedeceğim inşallah. Küçük küçük çağırıyorum ben şimdi. Bu arada cinlerden kesinlikle korkmanıza gerek yok. Onlar da insanlar gibi varlıklar. Yerler, içerler, gezerler, tozarlar, idrak ederler. Ama insan gibi değiller. İnsan en güçlüdür. Allah Teala'nın yarattığı en güzel mahlukattır. O yüzden ama ne kadar olursa olsun insan gözünün görmediği şeyden çekinir, korkar doğal olarak. Onların varlığını bilerek, onların her yerde olabileceğini tahmin ederek, az çok bilerek bu şekilde yaşarsak ve duaları ağzımızdan eksik etmezsek onlardan hiçbir şekilde sıkıntı, zarar görmeyiz. Çok korkana zarar verirler. Cahil cinlerden ve kafir cinlerden korkuyu hissederler onlar. Bir ışık gibi insanın üzerinde bir titreşim olur, bir frekans olur. Onu algılayıp ona daha da sıkıntı yaşatmayı sever kafir cinler. O yüzden korkacak hiçbir şey yok. Onlar da birer canlılar.
İşlem hemen hemen tamam. Küçük bir ışık ayarlaması yapsam iyi olacak çünkü hem net görüntüler alalım hem de gelen cinleri rahatsız etmeyelim. Işık ayarlaması iyi herhalde. Şöyle bunu da kapatırsak bakalım nasıl olacak. Evet. Geçip uzanacağım arkadaşlar. Fazla da uzatmayayım. Davet bitti. Bakalım ne olacak. Bu arada ilk defa deniyorum ben de. Belki daha önce denemişsem aklıma gelmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıkıntı yaşamazsam boru bağlamayacağım ağzıma. Duruma göre. Uykuda her şeye rağmen hep sıkıntı yaşayan varsa arkadaşlar şöyle bir yazma bağlayın ağzınıza, dediğim gibi şöyle. Ağızdan içeriye girerler yoksa.
Serseme döndüm gerçekten de. Ne oldu bilmiyorum ama biraz kesildim. Ama uykuyla uyanıklık arasında bir ara çok sıkıntı yaşadım. Her yerim kilitlendi. Olmuştur size de büyük bir ihtimal. Kıpırdayamadım. Hiçbir yerimi kıpırdatamadım. Böyle durumlarda tek sizi çözebilecek, cinleri uzaklaştırabilecek en doğru yöntem Ayetel Kürsi'dir. Okuduktan sonra tamamen dağılırlar. Biz cin davetini sonlandırmak için Ayetel Kürsi okuyoruz genelde. Okuduktan sonra tamamen orayı terk edip giderler. Kan ter içinde kaldım, su gibi oldum. Bu gelen varlık eğer neyse onu bilinçli olarak çağırdım. Yoksa burada gelip uyusam asla ve asla görünmezler arkadaşlar. Gelmez de yani belki 100 defa denesem olmaz. Çünkü bana olmuyor genelde. Tanıdığım çoğu insana olur bu. Uyku sırasında gelen cinler. Dediğim gibi onlardan korunmak için uyurken Ayetel Kürsi okumak. Bazen unutabiliyoruz okumayı, mesela uyurken çok yorgun olduğumuz zaman ya da dünyalık şeyleri aldıktan sonra insan unutuyor bazı şeyleri. Yaşarsanız eğer bu tarz şeyleri Ayetel Kürsi okuyun. En güzel yöntem olur. Ve ağzımı bağladım. Ağzımı bağlamasaydım o yazmayla belki daha ağır bir sıkıntı yaşatırdı. Belki Ayetel Kürsi'yi okutmazdı o sırada. Çünkü çoğu insandan duydum ben, çok abone dostlarımızdan anlatan oldu. Üzerine çökmüş bu şekilde mesela gelen cin ağzını açıp da dua okumak istiyorum, okuyamıyorum diyor. Ağzını açıp da okuyamamış yani çoğu kişi. Okutmazlar. Gelip bu yapacağını yapana kadar sana hiçbir şey söyletmez, seni kıpırdatmaz yerinden. Beyni, uyanık olan beyni tamamen ele geçirip insanı bir trans haline geçiriyor böyle. Beyin uykuyla uyanıklık arasında trans haline geçiyor. Böyle bir çılgınlık yaptım. Çoğu kişinin yaşadığı şeyi sizlere göstermek istedim. Ve o gelen cin nasıl bir şeydir mesela çoğu kişi görmemiştir ki genelde görülmezler. Onları size gösterdim, gelen cini. İnşallah görünmüştür de ben izleyince göreceğim. Belki bir şey görünmemiştir de. Oluyor çünkü bazen. Eğer ki görünmüşse zaten videoyu izliyor olacaksınız. Gelmişken buranın
mekan cinleri var mı? Bu davet dışında tabii ben Ayetel Kürsi'yi okuyunca dağılıp gitmiştir gelen cinler. Ama mekanda olan cinler varsa eğer bir dinlemek isterim. Bakalım bir şeyler var mı buralarda? Frekans cihazını, uygulamasını açıp konuşmaya çalışalım bakalım. Birileri var mı burada? Bu uygulama arkadaşlar videonun seyrini güzel yönde etkiliyor bazen. Bazı çok güzel şeyler duyuyoruz. Kaşmara'nın duyamadığımız seslerini ya da diğer cinlerden bazen duyamadıklarımızı duyuyoruz. Ancak bazen unutuyoruz ya da bazen fırsat olmuyor ya da bazen şartlar, koşullar el vermiyor. Çok değişik ortamlarda bulunuyoruz ama çok etkili bir cihaz. Yani etkili bir uygulama. Bunu bir dostumuz, yazılımcı bir dostumuz yurt dışından bizim için bir denememiz için bize yolladı bunu. Telefondaki tüm imkanları kullanan bir yazılım bu. Bir uygulama. İnternette ya da şurada burada yok arkadaşlar. Çok kişi sormuş uygulamanın ismi nedir diye. Bir ismi yok. Geliştirme aşamasında olan bir uygulama. Sağ olsun dostumuz bizim için özel gönderdi. Belki de şu an yayınlamıştır ama paralı bir uygulama olduğunu söyleyeyim size. Kendisi söylemişti hani biz bunu paralı olarak yayınlıyoruz diye. Çok gıcırtılı bir sesi var ama etkilidir. Varsa bir cin duyuluyor arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mümin cinlerden biri var mı burada? Eğer varsa konuşmak isterim sizlerle. Bu mekanın cinleri, bu mekanın sakinleri sizlerle konuşmak istiyorum. Bana anlatmak istediğiniz bir şey var mı? İnsanlardan şikayetiniz var mı? Hep insanlar sizlerden şikayet eder. Sizin de bir dileğiniz, isteğiniz var mı? Niyetim sizleri oyalamak ya da şu bu değil. Sizlerle gerçek manada dertleşmek istedim. Davet yaptım dedi. Evet, burada bir cin daveti yaptım. Bu bizi rahatsız etti dedi. Neden rahatsız oldunuz? Sizi rahatsız eden neydi?
Merhabalar. Bana kendini gösterebilir misin? Mekan cinlerini görmek isterim. Bu mekanın cinini görmek isterim. Varsa bir sıkıntısı dinlemek isterim. Bu davetin dışında. Buraya neden sürekli geliyorsunuz? Uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Sürekli gelenler bizlerden mi bahsediyor? Ben ve kapandı. Uygulama kapandı. Telefon da çok ısınmış. Çünkü telefon üzerindeki tüm frekans alışveriş yayınlarının genelini kullanan bir uygulama. Bluetooth olsun, Wi-Fi ağı olsun, ondan sonra mobil veri, ne varsa kızılötesi tamamını kullanan bir uygulama. O yüzden biraz ısınıyor, bazen de sürekli kapanıyor. Biz bu kapanmaları da uygulama geliştirme aşamasında olduğu için arkadaşa söylüyoruz arada. Uygulamayı yollayan arkadaşa. Çünkü sıkıntılı bir yazılım olduğu için yayınlarsa sıkıntı yaşamasın diye. Şikayet almasın diye. Birçok uygulama var internette arkadaşlar. Ama denemedim. Az önce yalnız bir enerji hissettim, arkamda gibi hissettim. Gelen oldu mu olmadı mı tam göremedim açıkçası. Sizleri seviyoruz arkadaşlar, gerçek manada seviyoruz çünkü burada bir aile ortamı oluştu. Bu bizim için çok mutluluk verici bir şey. Abonelerimizin içinde çok kıymetli, çok değerli dostlarımız var. Hepsi öyle hemen hemen. Kötü insan yok. Şükürler olsun. Rabbim hep iyilerle karşılaştırsın. Sizleri de bizleri de. Rabbim cümle hastalara şifalar, dertlilere devalar ihsan eylesin inşallah. Bazen hasta olan abonelerimiz var. Duyuyoruz, konuşuyoruz da bazen. Rabbim cümlesine şafi ismi hürmetine şifalar ihsan eylesin. Dertlilere devalar, borçlulara evralar, zorda olanlara hayırlı kapılar açsın inşallah Rabbim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Paranormal Azat